Şehirde yürürken mutlaka karşınıza çıkmıştır. Belki her gün görüyorsunuzdur. O sinir bozucu manzara. İşte bu kısa analizde hepimizin kanayan yarası olan bu garip park etme alışkanlığının arkasında ne var? Gelin hep birlikte bakalım. Yani soru çok basit aslında. Neden? Önünüzde koskoca bomboş bir garaj girişi var. Neden arabanın tamamını içeri çekmek varken yarısını kaldırımda bırakıp gelip geçenin yolunu tıkarsınız ki? Bu davranışın altında yatan mantık ne olabilir? Şimdi gözünüzde bir canlandırın. Modern şehir hayatının tam göbeğindeyiz. Sorun da genelde o yeni, pırıl pırıl apartmanların önünde patlak veriyor. Hepimiz biliyoruz bu yerleri. Yeni binaların yeraltı otoparklarına inen o dik rampaları. İşte oralar özellikle gün içinde pek kimse girip çıkmadığında bazı sürücüler için adeta bir gel beni kısa süreliğine kullan davetiyesine dönüşüyor. Peki bu sürücüler kendilerini nasıl savunuyor? Genelde hepimizin bildiği o sihirli bir cümle var. Gelin hem o cümleye hem de bu kafa yapısının neden sıkıntılı olduğuna bir bakalım. İşte o meşhur, o sihirli sözcükler. Hemen geleceğim. Sanki bu cümleyi söyleyince her şey mubah oluyor, değil mi? Sürücü kendi kendine bir izin belgesi yazıyor resmen. Ama o hemen kelimesi var ya, işte bütün mesele orada başlıyor. Asıl olay da burada kopuyor zaten. İki tarafın yaşadığı gerçeklik arasında dağlar kadar fark var. Bakın, sürücü için bu birkaç dakikalık bir iş. Yani gelecekteki bir kolaylık. Ama yaya için durum öyle değil. Yaya o anı yaşıyor ve o anda yolu tıkalı, gelecek falan yok. Tam o saniyede önünde bir engel, hatta bir tehlike var. Tamam, şimdi işin en ilginç, en can alıcı noktasına geliyoruz. Bu garip park etme tarzının altında yatan o gizli psikolojiyi deşifre etme zamanı. Yani insanın aklına şu soru geliyor, değil mi? Madem o girişi kullanacaksın ve bariz bir şekilde içeri araba sığacak kadar da yer var, niye sonuna kadar çekip de en azından yayanın yolunu açmıyorsun? Ne olur yani? Cevap aslında biraz üzücü ama çok net. Çünkü o esnada sürücünün aklında yaya falan yok. Kusura bakmayın ama durum bu. Onun derdi, odağı bambaşka bir şey. İşte bütün sır burada çözülüyor. Bu hareket aslında bir performans. Evet, yanlış duymadınız. Sürücü o hareketiyle o an orada olmayan ama her an ortaya çıkabilecek birine, yani o apartmanın bir sakinine bir mesaj veriyor. Bakın, bu cümle her şeyi açıklıyor. Arabayı öyle yarım yamalak bırakarak aslında diyor ki ben buralı değilim, misafirim, hemen gideceğim, bakın hazırda bekliyorum. Böylece eğer içeriden biri çıkıp da kardeşim çeker misin arabayı derse cevabı hazır. Aa abi kusura bakma vallahi yeni geldim hemen gidiyorum, kendini savunacak psikolojik bir alan yaratıyor. Peki bu hikayede yaya nerede? Hiçbir yerde, denklemde bile yok. Peki, sürücünün bu ince psikolojik hesapları gerçek hayatta neye mal oluyor? Özellikle de en savunmasız olanlarımız için sonuçları ne? Gelin bir de madalyonun o yüzüne bakalım. Bu sadece "ay ne sinir bozucu" deyip geçilecek bir şey değil. Bu düpedüz bir tehlike. Kaldırımdan inip arabaların vızır vızır geçtiği yola inmek zorunda kalan bir çocuğu düşünün. Ya da bastonuyla zor zor ilerleyen yaşlı birini. Tekerlekli sandalyedeki bir vatandaşımız içinse bu resmen bir duvarla karşılaşmak demek. Hayatı felç eden ciddi bir güvenlik meselesi bu. İde bu kadar yerleşmiş bir kötü alışkanlığa karşı ne yapacağız? Çözüm ne olabilir? Bu konuda da bazı öneriler var elbette. Analize göre çözüm, insanlara lütfen yapmayın demekten pek geçmiyor. Daha çok sistemsel bir yaklaşım gerekiyor. Yani yasaların daha net olması, denetimlerin artması ve cezaların gerçekten caydırıcı olması lazım. O bir dakikalık ihlalin bir bedeli olmalı ki insanlar bu davranışı değiştirmeyi düşünsün. Ve geldik en şaşırtıcı kısımlardan birine. Hep deriz ya eğitim şart diye. Ama bu konuda yapılan analizler gösteriyor ki bu kötü alışkanlık eğitim seviyesi yüksek, daha gelişmiş bölgelerde de aynı derecede yaygın. Yani olay sadece bilmemekten kaynaklanmıyor. Daha derin, daha içgüdüsel bir yerden geliyor gibi. Sonuç olarak bu küçücük gibi görünen park etme meselesi bize şehir hayatımızla ilgili çok daha büyük bir şeyi fısıldıyor aslında. Ortak alanlarımızı nasıl paylaşıyoruz? Kendi anlık rahatımız için bir başkasının hakkını, hatta güvenliğini ne kadar kolay feda edebiliyoruz? Belki de bundan sonra böyle park edilmiş bir araba gördüğümüzde aklımıza sadece bir trafik kuralı ihlali değil, aynı zamanda birbirimize karşı sorumluluklarımız da gelir. Ne dersiniz?